Celal, hi, welcome. Merhabalar Celal, hoş geldin. Hoş bulduk. How are you today? I am fine. Thank you so much, Çağla. Nice to have you today, to have me today. We are so happy to have you today, Celal. Hoş geldin bugün yayınımıza diyorum. Bugün seninle olmaktan çok mutluyum diyorum sevgili Celal'e. Could you talk about yourself and 7 steps flawless communication? And actually also you live in Istanbul, right? And maybe your life in Turkey. Bildiğim kadarıyla Celal İstanbul'da yaşıyor. 7 adımda kusursuz iletişim eğitmenlerinden bir tanesi. Ve bize kendinden bahsedebilir misin? Ve 7 adımda kusursuz iletişimden diye sordum. Hello everyone. Thank you to have me today in Super 7 TV and with you, Çağla. My name is Celal Glau. I'm engineer, lighting solution engineer. I'm from Libya. Bu akşam benimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Merhabalar herkese. Ben normalde mühendisim. İsmim Celal. I live in Turkey. I'm from Libya. I live in Turkey. Libya'danım ve Türkiye'de yaşıyorum. For my consciousness education, I'm a PARS facilitator at Access Consciousness, CFMW, Body Process Facilitator and Facelift Partitioner. Ben hem BARS fasilitatörüyüm hem CFMW'yum, beden prosesleri fasilitatörüyüm ve aynı zamanda facelift kolaylaştırıcısıyım. Yeah. And I am a 7 steps to flawless communication teacher. Ve ben aynı zamanda 7 adımda kusursuz iletişim eğitmeniyim. Yeah. Many people, maybe they know the Access Consciousness and also they know 7 steps, but we will go deep today about the 7 steps and what is it exactly. Pek çok kişi Access Consciousness'ı duymuşlardır. 7 adımda kusursuz iletişimi de duymuşlardır. Ancak bugün bunun ne olduğuyla ilgili daha derinlere dalacağız. What is the 7 steps to flawless communication program? Bu 7 adımda kusursuz iletişim programı nedir? The 7 steps to flawless communication started as a book by amazing Cass Thomas. Bu program sevgili Cass Thomas'ın kitabıyla başladı. And I was also a 7 Steps teacher. Ben de aynı zamanda bu kitabın eğitimlerini verdim. Bu programa katıldım ve çok sevdiğim bir program. Ve Celal de oradan bir arkadaşım ve bu akşam biraz da onunla olduğum için bundan dolayı da çok mutluyum. Çünkü benim hayatıma inanılmaz şeyler katan bir program oldu. I'm also saying that, Celal, do you understand Turkish, right? Yes. I think you know. Because I am using the 7 steps. Sen Türkçe anlıyorsun aslında değil mi dedim. Evet tabii çünkü ben 7 adımda kusursuz iletişimi kullanıyorum. Okay. What do you mean by that? Yeah, I will tell you. Bununla ne demek istediğini sana söyleyeceğim. Yeah. This book of the 7 steps to flawless communication, it's available in 20 languages around the world. Bu dünyada yaklaşık 20 ayrı dilden tercüme edilmiş bir kitap. And also the program including classes which done by the teachers around the world with different languages. Aynı zamanda bu dünyanın her tarafından öğretmenler bu kitabın eğitimlerini veriyorlar. Farklı dillerde. When you read the book, you will learn what is the 7 steps and step 1, step 2, step 3 until the 7 step. Kitabı okuduğunuzda iletişimle ilgili bu adımların ne olduğunu öğreniyorsunuz. 1. adım, 2. adım, 3. adım, 4. adım gibi 7 adım. But when you're joining the classes with the teachers around the world, you will have more exercises in these classes and you will feel with their energy. Ama aynı zamanda siz eğer
Bu eğitime katılırsanız bu adımları teker teker öğretmenle beraber yapıyorsunuz ve bunun enerjilerine de bağlanıyor oluyorsunuz. I have been in a class last Saturday in Turkish language. Ben geçen hafta sonu cumartesi günü Türkçe olan bir sınıftaydım. I was as a guest. Ben bir misafirdim orada. But the teacher was speaking Turkish, and all the people is Turkish people, but I understand every word. Öğretmen Türkçe konuşuyordu. Oradaki herkes de Türkçe ama her kelimeyi anladım. So what we learned in the 7 steps, what we got when we used the 7 steps, that we can communicate with the people even if we don't know their languages. Ve biz bu programa, bu dersi aldığımız zaman biz o kişiler, o dilini bilmediğimiz kişilerin yanında bile olsak biz o dilde iletişimi anlıyoruz ve o dilde iletişim kurabiliyoruz. So 7 steps, they bring you in a space to be connected to yourself, to your body. 7 adım sizi kendinize ve bedeninize bağlantı kuracağınız bir alana getiriyor. Yeah. When you be connected with your body and yourself, you can establish a connection with the other kendinizle önce bağlantıyı sağladıktan sonra geriye kalan kişiler ve şeylerle de çevrenizdeki bağlantıyı sağlayabiliyorsunuz. So it's not about the communication or the connection with the people. It's a connection with everything around you. Bu kısaca sadece insanlarla bağlantıda olmakla, iletişim kurmaktan ibaret kalmıyor. Çevrenizdeki her şeyle iletişiminizi etkiliyor. Also, you will learn when you be connected or when you be disconnected, and when you must reconnect yourself with this. Kendinizle ne zaman bağlantıda olduğunuzu, bağlantıda olup olmadığınızı ve olmadığınızda tekrar nasıl bağlantı kuracağınızı öğreniyorsunuz. So we have 3 phases: connecting, disconnecting, and reconnecting. 3 bölümden oluşuyor. Bağlantı kurma, bağlantıdan ayrılma ve tekrar bağlantı kurma. Yeah. Please correct me as a teacher if I... Eğer eksi bir şey olursa sen de bir öğretmen olarak beni doğrat. It's going great. This is what I am doing in my classes. I like to be active. My classes be active with the participants better than I just speak and they listen. İnsanlar, sınıflarım da böyle oluyor. Daha iyi oluyor. Ben konuşuyorum, onlar dinliyor. Yeah. So we have 3 classes in the 7 steps. 3 sınıf var 7 adım 9 hususlu iletişimde. Intro class, preload class, and explosion class. Giriş sınıfı, prelude sınıfı ve patlama sınıfı. And also we have advanced classes. Ve ileri sınıflarımız da var. Yeah. When you talk these 3 classes, especially the explosion, and you will be a teacher, you will able to have abundance classes. Patlama sınıfları yaparsınız, eğitmen de olabilirsiniz ve o zaman bolluk bereket sınıfı da yapabiliyorsunuz. So in these classes we will learn what is the 7 steps. Bu sınıflarda biz 7 adımın ne olduğunu öğreniyoruz. Okay, if we talk as example for the first step, show me the magic. İlk örnek şu sihrin kendisi olmakla başlıyor. Show me the magic. That means we are asking you. Size sihri göstermek. Sihri göstermek sorduğunda şunu diyoruz. Biz size şunu soruyoruz. You will discover your talents and unequal way to do something. Siz bu konuda ilgili kendi yeteneklerinizi keşfedeceksiniz ve farklı bir yapış şeklini bulacaksınız. Many people they can do the same thing, but
Okay, let I have as example. If you want to drink a coffee, there is a lot of kind of coffee shops. Mesela bir kahve içmek istedik. Pek çok kahve dükkanı var. Yeah, they are using the same coffee, the same milk, the same everything, but Aynı the taste is kahveyi different. kullanıyorlar. Aynı sütü kullanıyorlar ama ortada bir farklılık var. So if you ask you a question, why I am every time going to this coffee shop and I'm not going to the other one? Ve kendinize şunu sorduğunuz zaman nasıl olur da aynı oldukları halde niye hep şu dükkana gidiyorum da diğer dükkana gitmiyorum dediğinizde? So sometimes the answer is maybe the people they are smiling when you came to ask for your coffee. Belki bazen oradaki cevap siz kahve almaya gittiğinizde kişilerin size gülümseyerek yaklaşmalarıdır. So that means they have a magic. They have a talent to connect or to communicate with the client. Müşteriyle iletişim kurmak, bağlantı kurmakla ilgili bir yetenekleri olduğunu gösteriyor. Yeah. It's something like this. I just bring an example. So everyone have a magic. Everyone have a talent. Herkesin bir yeteneği vardır. Herkesin bir sihri vardır. And we have a lot of magics. Ve bizim çok fazla sihrimiz vardır. But sometimes we didn't recognize this. We didn't discover this. Çoğunlukla biz bunları keşfedip fark etmeyiz. Yeah. In the classes, we are make it active classes so we can discover this and you can discover this. Sınıfları biz aktif hale getiriyoruz. Çünkü biz bunları keşfedebiliriz ve sizler de bunları keşfedebilirsiniz diye. Oh. After the second step, I mean, a second step is talk or listen to your body. İkinci adım bedeninizi dinlemekle ilgilidir. İlk adım olduğunuz sihri keşfetmek. İkinci adım bedeninizi dinlemek. Yeah. Okay. Talk to your body or listen to your body because our bodies know everything. Bedenini konuş ve bedenini dinle. Çünkü bizim bedenimiz her şeyi bilir. Yeah. So what will you have if you are truly connected to your body and have a good relation with your body? Kendi bedeninle tam anlamıyla bağlantıda olsaydın, gerçek harika bir ilişki kuruyor olsaydın ne olurdu? Yeah. As example, in the morning, my body. Okay. Hi, my body. I love you, my body. What do you want to? Merhaba bedenim, seni seviyorum bedenim. Ne arzu edersin? What you want to eat today? What color you want to wear today? Bugün ne yemek istersin? Bugün hangi rengi giymek istersin? Yeah. So if you make a good relation with your body, böylece kendi bedeninle iyi bir ilişki kurarsan. So if you're not connected to your body, you cannot establish a connection with the others. Kendi bedeninle bağlantıda değilsen başkalarıyla bağlantı kuramazsın. Share to me your experience, Çağla, for connecting to the body or talk to the body. Bedeninle bağlantıda kurmakla ilgili ve bedeninle konuşmakla ilgili bir deneyimini benimle paylaşabilir misin diye sordu Celal. The interesting thing is, benim için ilginç olan şey şu. It was 2015 and one of my facilitators had asked me, where are you? And the moment she asked it, I discovered that I was up. And then when I pulled myself towards down and down and down, and I weared my body, especially it was like wearing the body. And for the first time in my life, my being fully touched to my feet, and I felt the ground beneath my feet, and it was amazing because I wasn't even aware that my body was so cold, and my feet was freezing, and I was not there. It was such a surprise for me discovering how unpresent I was. Wow. And afterwards, it became a choice to be fully present, and it became a way for me to recognize
Bana sordu, bunu anlatmayı çok seviyorum aslında, süper bir soru sordu bana. Celal dedi ki senin bedeninle bağlantıda olmakla ilgili bir anın var mı? Ben ilk eğitim aldığım zaman kolaylaştırıcı, hatta entitilerle konuşma eğitimiydi o eğitim. Neredesin diye soruldu bana. Gözünü kapat, neredesin? Ve ben o kadar yukarıdaydım ki kendimi tuttum, aşağı çektim. Ayaklarıma kadar geldim. İlk kez, çok uzun zamandır ilk kez ayaklarımın altındaki yeri hissettim. Ayaklarım donuyordu. O zamana kadar ben üşüdüğümün bile farkında değilmişim. Ve 2015'teki o gün benim ondan sonraki hayatımı değiştirdi. Ve ne zaman kendimle bağlantıda olduğumu ve ne zaman olmadığımı fark etmeye başladım. And I started to realize how connected I was with myself and how not connected with myself. And it was interesting, Celal, because I realized when I leave my body and when I come back. Yeah. Ve bedenimden ne zaman çıktığımı, hangi durumlar altında çıktığımı ve hangi durumlar altında geldiğimi o günden itibaren fark etmeye başladım. And I always use this as an example for this tools that can be used in classrooms with the kids, because they usually, when they go out to break, they don't come back. Yeah. They're not present in the class. Ve aslında bana her zaman sorarlar arkadaşlar, öğrencilere verebileceğin bir araç var mıdır? Ben ona şunu söylerim. Çocuklar ders çalışmaya oturdukları zaman aslında orada, çoğunlukla orada değiller. Akılları başka yerde geziniyor, dışarıda top oynuyorlar. Bazıları, hatta öğretmenler der ya, oğlum neredesin? Evde mi kaldın? Uyandın mı? Bahçede misin? Teneffüsten geldin mi? Öğrencilere sorabileceğiniz şey şu: neredesin çocuğum? Neredesin kızım? Neredesin oğlum? Kendini bul. Şimdi buraya geri getir ve şimdi buraya geri getir. Ve ayakları yere değdiği zaman, o zaman orada oluyor ve o zaman derste çalışabiliyor, okuyabiliyor, çevresindekilerle iletişim kurabiliyor. Muhteşem bir araç ve bence bu 7 adımda kusursuz iletişimin okullara girmesini gerçekten çok arzu ederdim. Sadece bu aracın bile orada olmasını. I also say that, like, I wish all of the teachers and schools had included this tool. It's such an easy tool, but it would save so many hours of studying or not studying, just changing the way we are present or not. Ve burada 7 adımda kusursuz iletişimin en sevdiğim araçlarından biri gerçekten bu. Aynı anda bedeninizin 3 tane noktasını hissederseniz uzakta olma şansınız yok. Ve bu kitapta bunu hatırlatıyor. Ayağınızı, karnınızı, başınızı aynı anda hissederseniz oradasınız. And if you feel the three parts of your body at the same time, there is no way that you are not present. So it's in a way time saving for us, and the magic that how much less time is required to finish something, you know, how fast we can be. I love that tool. Yeah, you mentioned, Çağla, you mentioned the kids. Okay, I want to say that we have a preload class for kids. Çocuklardan bahsettin ve bizim burada çocuklarla ilgili olarak bir prelude sınıfımız var. Yeah, I found myself when in last September I did my first class for access bars class for kids. Geçen Eylül'de ilk sınıfımı yaptım çocuklar için, access bars sınıfı. It was for only kids. Yes. Only for kids. Evet, sadece çocuklar için. Yeah. When I choose to do this class, days before, there is a question came to my mind. Bu sınıfı yapmadan önce, günler önce aklıma şu soru gelmişti. We are using this modality or these techniques as access bars or the service for ourselves in order to to be in consciousness, to improve ourselves. Bu araçları biz bilinçli olmak, kendimizi ilerletmek için kullanıyoruz. So the question was, what will create for kids if they learn this steps, the 7 steps I mean now?
çocuklar için bu 7 adımlı kusursuz iletişimi öğrenmek ne yaratırdı? Yeah. And we decided, customers and the teachers, they decided to restart because it was before they have the 4 kids, but they stopped for a certain time, and they decided to start again, give these classes for kids. Ve Thomas ve diğer öğrenciler tekrar başlayın ve bu sınıfı çocuklara verin, çocuklar için de bir sınıf yapın dediler. Yeah. And we are so lucky, and our kids was so lucky that Thomas did a live class in Istanbul last month. Ve çocuklar ve bizler çok şanslıydık ki Thomas çocuk playlist sınıfı yaptı geçen ay İstanbul'da. And I'm happy that 2 of my kids was there. Ve ben çok mutluyum ki 2 çocuğum da oradaydı. How old are they? 15 and 10. 15 ve 10 yaşında çocuklarım var. Onlar Evet. da oradaydılar. And my little son, I have a story with him about using the 7 steps. Ve benim küçük oğlumla bir hikayem var. Onun 7 adımı kullanmasıyla ilgili. My son, he is very sensitive to the energy. He can feel with the energy if it's good, bad, or something. Benim oğlum çok hassas enerjiye karşı. Bütün gelen enerjiyi algılayabiliyor. And we was in a crowded area. Kalabalık bir bölgedeydik. And he feel very heavy and he start crying. Çok ağır hissetti kendini ve ağlamaya başladı. Me too, I recognized the energy was mixed. Yeah. Ben de andaki enerjinin karma karışık olduğunu hissettim. So we decided to go outside of this place. It was in the seaside. Biz deniz tarafına doğru dışarıya çıkmaya seçtik. Okay, I sit on the chair and he was beside me. Ben sandalyede oturdum, o yanımdaydı. He said, "What can I do? Which step I can use now to be more better?" Hangi aracı kullanabilirim daha iyi hissetmek için dedi. So I told him, okay, you can use a 5th step, engage the universe. 5. adımı kullanabilirsin. Evrenle bağlantı kur. Yeah. So he went to the seaside. Deniz kenarına gitti, orada oturdu. Yeah, he sit there. And maybe 5, 6, 7 minutes he came back to me with a different face, with different energy. 5-6 dakika sonra yanıma geldiğinde daha farklı bir yüzü ve enerjisi vardı. I told him what you did, how you do this step. Sen ne yaptın orada? Nasıl hangi adımı kullandın diye sordum. He told me I was talking to the sea. I asking him to take all the energy which not supporting me. Beni desteklemeyen bütün enerjileri denize üzerimden almasını söyledim. After a while, I asked him to the sea to give me a fresh and good energy as contribution energy. Denize sordum. Ondan beni destekleyecek, bana katkı olacak enerji istedim. Ve bu kadar basitti. Bu kadardı. Yani that means you are not alone. Bu şu demek, sen yalnız değilsin. So we can use everything around us. Çevremizdeki her şeyi kullanabiliriz. Trees, the earth, sea, a mountain, denizi, dağları. Invisible entities. Görünmeyen varlıkları. And you like the entities, you are talk to the entities. Sen entitileri seviyorsun, sen entitilerle konuşma eğitmesi. Actually they like me more than I like them sometimes. Aslında onlar benim onları sevdiğimden çoğunlukla daha çok seviyorlar. Because they like to communicate. They like to be recognized like all of us because all of the beings, no matter bodied or embodied, desires to be known, you know? I can. Varlıklar o kadar enteresan ki varlıkları benim sevmemden daha çok dedim. Onların bana karşı bir sevgileri oluyor yeri geldiğinde. Çünkü var olan her şey
gerçekten bilinmek ister. Gerçekten bağlantı kurmak, iletişim kurmak ister ve bunu fark ettikleri için de bağlantı kuruyorlar aslında. Ve bundan dolayı seviyorlar. Yes, and but at the same time, it's like the 7 steps. Like once you learn to communicate, then you communicate with everything. And 7 steps also is an invitation for us, more communication than words, more communication than people, and how much we are really interconnected with everything. Aslında 7 adımda kusursuz iletişimin bize verdiği şey, insanlarla sözler iletişimden daha çok sözsüz iletişimin ne kadar iletişimin parçası olduğunu, her şey, ağaçlardan, evren, entiteler, insanların da dışında olan muazzam bir iletişim olduğu, onlar sürekli bizimle iletişim kurdukları ve bizim sürekli onlarla iletişim kurduğumuz. Do you have any interesting communication with entities? Have you ever had any interesting communications with them? Hiç entitilerle ilginç bir iletişimin oldu mu diye sordum. I just I didn't have any class about talk to the entities, but I bought from Access the Shannon O'Hara loop clearing. Ben hiç entitilerle konuşma sınıfı almadım ama Access'ten Shannon O'Hara'nın demon temizliğiyle ilgili olan şey almıştım. Yeah, I have a story about using this clearing. Bu temizlemeyi kullanmakla ilgili bir hikayem var. Yeah. I have a house in Istanbul. İstanbul'da bir evim var. And I want to sell this house, but long time there is nobody came, or maybe they came but they didn't evi buy. satmak istiyordum. Uzunca zaman kimse gelmedi ya da geldiler ama almadılar. So I had awareness that maybe there's some entities they are living there and didn't like to sell this home. Farkındalığım oldu. Belki o evde yaşayan entiteler vardır ve bu evin satılmasını arzu etmiyorlar. Okay, one day I decided to go open this loop and try to talk to them. Okay. Ben bir gün gittim, bu loop'u orada açtım, Shannon'ın loop'unu ve onlarla konuşmaya başladım, çalıştım. Within 3 weeks I sold my house. Evimi 3 hafta içerisinde satabildim. Yeah. So it works. Tools works. Yes. Yes. Araçlar işe yarıyor. Yeah. Yeah. So, Çağla, yes. And do you have any other communications with entities? I don't know, like or trees, or universe, or with the animals. Yeah, I have with the animals. Yeah, okay. Yeah. Maybe if some of you they are following me, maybe they saw my picture and my post with the white dog. Başka entitelerle, kimler, ağaçlar, başka evrenle, başka nelerle iletişim kuruyorsun dedim. Hayvanlar dedi. Belki benim resmimi görmüşsünüzdür. With white dog, right? White dog, yes. Beyaz köpekle. I want to see it. I was in gifting and receiving day. Ben bir hediyelendirme günündeydim. Yeah, I was receiving a session. Bir seans alıyordum. And the owner of the place have a dog. Oranın sahibinin bir köpeği vardı. Okay, this dog was in the other room, and after he came to the same place which we are taking the sessions. Ve diğer odadaydı ve biz bu seansları aldıktan sonra o köpek de oraya geldi. I was sleeping on the bed, and I feel that the dog keep legs in my hand. Elime koyduğunu gördüm. Okay, I start communicate with her. Onunla. Okay. Okay, communicate with my way. Hi, my name is Celal. Something like this. Celal, bunun gibi şeyler söyledim. Okay, now I am taking the session. Can you please wait me? Beni bekleyebilir misin? Ben şu anda seans alıyorum dedim. Okay, she sit under the bed. Yatağın altına oturdu.
After I finished the session, I went to the salon and she came to me. Sonra odayı değiştirdim. Salona gittim ve o benim için geldi. I put my hands on her body. Ellerimi onun bedenine koydum. And we start. I start to make a connection with her body. Ve onun bedeniyle bağlantı kurmaya başladım. I feel that she wants a session. Bir seans arzu ettiğini hissetmiştim. I did a session on her. O seansı yaptım onun üzerine. And she didn't left me maybe for 4 or 5 hours. 4-5 saat yanımdan ayrılmadı. Really, I got a lucky doggy. Nasıl bu kadar şanslı oldu? You will see the photos in Instagram. You'll find it. So we can ask the contribution from the animals also. Hayvanlardan da katkı isteyebiliriz. And then can ask the contribution from us. And say, well, two ways, like gifting and receiving. Aslında, and one of the things access really reminds us that gifting also is receiving, and receiving is also a gifting. Aslında burada köpekle yaşadığı şey ve köpek ondan seans istiyor ama aynı zamanda köpekler onu alırken de hediyelendiriyor ve Access'in bize hatırlattığı bir şey. Hediyelendirmenin karşılıklı olduğu, hediye verirken aslında aldığımız, alırken aslında verdiğimiz. Because we have got energy flows. And yes. 7 Steps Communication ve 7 adımda kusursuz iletişim kitabı bize aslında iletişimde enerji akışlarının ne kadar önemli olduğunu ve aslında ne kadar kolay, it's also easy, kolay bir şekilde yönlendirilebildiğini, katkı olacak bir şekilde iletişime nasıl kullanabileceğimizi de öğretiyor. As you said in systems, we have this expand your zone as a step number 6. That's an amazing step really. 6. Bu şeyden sonra bu enerji akışları dışında 6. adım farkındalık hattını genişletmekle ilgili. Celal biraz ondan bahsedecek. It's like these are the tools I use all the time, and sometimes I don't even realize that I'm using them. But it's so much part of our daily life. Like I think it's like that for you, Celal, right? But it's part of your everyday, every minute life. Yeah. This is what I am doing in 7 steps. Okay, we have 7 steps. You can use one of them separately. But many times you can mix all of them or some of them. Bu 7 adımı, her bir adımı ayrı ayrı kullanabilirsiniz ama çoğunlukla hepsinin tamamını ya da bazılarını birbirine ekliyoruz. And you are going to talk about step 6, expanding your zone. Ve sen farkındalık hattını genişletmekten bahsedecektin değil mi dedim. Okay, let me just tell this story after we will see the energy. Okay. Enerji gördükten sonra hikaye anlatayım. Tamam. Yeah, I saw video and I shared with my all my 7 steps participants. I make a group for them, and we are talking every day about the 7 steps. Bir grup yaptım ve biz onlarla her zaman 7 adım üzerine konuşuyoruz. So this video was there is a many of you they know this American Got Talent program. Amerika'nın yeteneksizsiniz programı. Hadi Türkiye'de de var o. So there is a lady. She came to this stage. Orada bir hanım vardı ve sahneye geldi. And okay, she was a singer. Okay, she sing a song, and they used this song in one movie. O bir şarkı söyledi ve o şarkıyı bir filmde kullandılar. Okay, and many people they know this song, but they didn't know who is the singer. Pek çok kişi bu şarkıyı biliyordu ama şarkıcısının kim olduğunu, kimin söylediğini bilmiyordu. She decided after seven years to come to this stage and sing this song.
7 sene sonra sahneye çıkıp bu şarkıyı söylemeye karar verdi. And she won the Golden Buzz in Ve that. Golden Buzz kazandı. Altın. So I sent this video to the group and I asked them, okay, can you please tell me which steps and which step she used and she recognized it in this video. Bu videoda fark edeceğimi bana söyleyebilir misin dedim. Bu gruba gönderdim. Sizler bu videoda hangi adımın kullanıldığını fark ediyorsunuz? So my answer was she had a magic. Benim cevabım şu. Onun sihri vardı. Yeah, she know her magic, but she was beyond the veil. Ama maskelerin arkasındaydı. This is beyond the veil. It's the third step, by the way. Bu dördüncü. Yeah, and she had a lot of barriers. Çok fazla bariyeri vardı. Yeah, she didn't have a power to go to the stage and sing. Ve sahneye çıkıp şarkı söyleyecek güçte hissetmiyordu. So after she expanded her zone and lowered her barrier. Hissettikten sonra bariyerleri değdirdikten sonra. Yeah. And maskeyi değdirdikten sonra. Exactly. Get beyond the mask. She sing this song and they like it. Ve onu they like it and she won. Ve kazandı. So sometimes we have a barrier. Also connected with the universe, by the way, because every time we create something, we create magic. It's part of the universe. Maybe she did a right connection with all the people in the stage. Ve belki de evrenle de bağlantı kurdu diyorum. Çünkü biz o sihrin parçası olduğumuzu aslında evreni de davet ediyoruz. Celal'le orada olan bütün herkesle muazzam bir bağlantıdaydı. And she was connected with herself. Kendiyle bağlantıdaydı. Bariyerleri aşağıdaydı. We can say. The barriers were down. And no mask. All enerji akışları. Farkında kattığın ötesinde ve evrenle bir. All of the 7 steps she was using, she was all the tools. She was being the tools. Like she wasn't using them. She was being them. Aslında bu kullanmakla da ilgili değil. Bir yerden sonra o araçları kullanmıyorsunuz. O araçların kendisi oluyorsunuz. Yeah. So the 7 steps we can use it. You can use all of them in the same time and we will discover ourselves. 7 adımda hepsini kullanabilirsiniz ve biz bunları tek tek prelude sınıflarında, in the prelude classes ve diğer sınıflarda keşfediyoruz, kullanıyoruz. You know, for me, in what way 7 steps change your life, Celal? I'm here today. Ben bugün buradayım. Seni ne şekilde değiştirdi dedim. Ben buradayım bugün. I didn't imagine one day I can do a live, Instagram live or Facebook live to speak to the people. İnsanlara konuşmak için bir gün Instagram canlı yayını, Facebook canlı yayını veya yani Süper 7 TV'ler, right? Veya Süper 7 TV'de bir yayın yapabileceğimi canlı olarak düşünemezdim. Many people around the world. I have many people following me, and they said pek çok insan beni takip ediyor ve şunu söylüyorlar. They didn't know me, but when I start to talk about the 7 steps, bilmiyorlardı. Ama 7 adımda kusursuz iletişim programından bahsettiğimde. They told me you have something called magic. You are inspiring us. Senin sende o sihir denen şey var. Sen bize ilham oluyorsun dediler. So everyone can do this and he can do another things, but he didn't discover it. Herkes bunu yapabilir ve başka şeyler de yapabilirler. Belki keşfetmemişlerdir henüz. Yeah. You too, Çağla. How was your life before the 7 steps and after you start be a teacher and use it? Senin için neydi? 7 adımda kusursuz iletişimden önce ve sonra
I feel more connected with everything. Kesinlikle kendim ve her şeyle daha fazla bağlantıda hissediyorum. One time I was in this class, I was translating in Turkish and they were listening to me in other languages. And so I realized that although they may not know Turkish, they are still listening to me. And I can still connect with them. I was translating for Turkish people, but I realized that I can also have connection with those that doesn't have quote unquote Turkish. So it's in a way, it taught me that smiling is also a way of communication. Yes. Your voice, even if they don't, no one understands it, is still part of your communication. And you're always communicating. that was amazing for me. We'll translate first. Yeah. Benim için ilginç olan şeylerden bir tanesi bir defasında bir sınıfı tercüme ediyordum. Türklere Türkçe'ye çeviriyordum ve benim için orada dinleyenler başka yabancılar da vardı. Tamra'nın sınıfıydı ve şunu fark ettim. Bilmiyor dahi olsalar Türkçeyi aslında sesimi duyuyorlardı, beni görüyorlardı ve onlarla hala daha bir bağlantı kurduğumu, onlarla da bağlantıda olduğumu fark ettim. Sadece tercüme ettiğim grupla değil ve gülümsemenin dahi iletişimin bir parçası olduğunu bana öğretti. It also talked about nonverbal communication being part of communication, and also you can be silly with words like, and it's not the words that are communicated. That's for example, for me probably the most important message was it's not the words that you are communicating with the words. Yani sözcükleri iletişim kurduğunuzda her iletişiminin, her bağlantının kelimelerin ne kadar ötesinde olduğunu bana hatırlattı İyi Adım'da kusursuz iletişim. Let me remind you when we was in the 3-day body class with the customers, when we start announce the energies of the facelift with the 3 languages. Evet, biz 7 Adım'da Customers'la 3 günlük beden sınıfındayken facelift enerjilerinin tek tek söyleyip de kaydetmiştik. Ben Türkçe söylüyordum. Fatma İngilizce söylüyordu. Celal de Arapça söylüyordu. You are saying in Arabic, Fatma was saying in English, and I was saying in Turkish. Yeah. So many people they don't know Arabic language, but they told me that we feel the energy. We understand every word with you talk. Kişi Arapça bilmiyordu ama biz enerjiyi hissettik. Söylediğin her kelimenin altı doluydu dediler. So, some of them, Parish, is my friend. He still till now after 1 month he have some Arabic words. Every time he call me, he announced these words to me. Ve Barış Ali da benim arkadaşım ve şu anda Arapça bazı kelimeleri bildiğini söylüyor ve bana bunu iletiyor. Yeah, so it's the communication is not the words, is not. It's and I always like what Kas says about there are more things that unites us than separates us, and energy is our primary language. Yes. I use this in my language classes. When you know the energy language, there isn't any foreigner. There isn't any foreign language. Ben bunu her zaman dil sınıflarımda söylüyorum. Bizi birleştirenler bizi ayıranlardan fazladır. Bizim ana dilimiz enerjidir. Eğer siz ana dili biliyorsanız hiçbir dil sizin için yabancı dil değildir. Yeah. And the last step is establish a true connection or connect to the earth. Dünyaya bağlanmak, dünyayla bağlantı kurmak. I think we only have 2 minutes, so we are. I just want to say that the first 2 classes, intro and the preload classes, they are doing by teachers, and the explosion class doing by customers. Size şunu hatırlatmak istedim. İlk intro sınıfları, preload sınıfları 7 adımda kusursuz iletişim eğitmenlerince veriliyor. Patlama sınıfını yalnızca customers veriyor. So for more information, you can you can go to customers.com or 7steps.us.
veya 7 steps, 7 adımda kusursuz iletişimin sayfasına gidebilirsiniz. You will find all de the yazabilirsiniz. information. Ve orada da bilgiyi bulacaksınız. And they can also always have our Instagrams write to us and we will contribute or answer their questions. Thank you so much, Çağla. Thank you, Çağla. It's always good to see you. Yeah, Teşekkür ediyorum sevgili Celal'e programıma katıldığı için. Bu akşamlık bu kadar. 7 adımda kusursuz iletişimle ilgili bilgi almak istiyorsanız Celal'e, Kastomasat'ta bana yazabilirsiniz. Gerçekten. By the way, I have a class next Sunday. Ve gelecek pazar benim bir sınıfım var diye ekledi. It's a preloaded class live in Istanbul. İstanbul'da canlı bir prelude sınıfım var. Yeah. With the English, Arabic and Turkish language. İngilizce, Arapça ve Türkçe dillerinde. Yeah, it's the first time for me to class in 3 languages. 3 dilde. Yay! How does it get any better than this? İlk kez Arapça, İngilizce ve Türkçe olan bir sınıf yapıyorum. Thank you again. Teşekkürler. Görüşmek üzere diyorum. Başka?